MotoGP'de şu anda yarışlardan daha çok konuşulan tek bir şey var. Transferler. Ama bu kez sıradan bir transfer dönemi yaşamıyoruz. 2027'de gelecek yeni 850 cc motor kuralları. Yeni lastik dönemi ve fabrikaların tamamen yeni projeleri. Padoktaki bütün dengeleri değiştirmiş durumda. Ve şu anda kulislerde konuşulan iddialar gerçekleşirse, MotoGP tarihinin en büyük koltuk savaşı başlayacak. Fabio Quartararo Honda'ya, Pedro Acosta fabrika Ducati'ye, Pecco Bagnaia Aprilia'ya, Jorge Martin Yamaha'ya ve bütün bu zincirin tam ortasında, Toprak Razgatlıoğlu'nun Yamaha Pramac etkisi. Bugün birlikte, MotoGP'nin neden tam anlamıyla bir transfer kaosuna sürüklendiğini, hangi isimlerin neredeyse imzayı attığını ve hangi takımın 2027'de şampiyonluk için en büyük favori olacağını konuşacağız. Videoya başlamadan önce yorumlara şunu yaz. Sence 2027'nin en büyük transfer bombası hangisi olacak? Padoktaki en büyük söylenti, artık söylenti olmaktan çıkmış gibi görünüyor. Birçok güçlü kaynak, Fabio Quartararo'nun 2027 için Honda ile el sıkıştığını yazıyor. Bu haber neden bu kadar büyük? Çünkü Fabio, MotoGP kariyerinin tamamını Yamaha ile geçirdi. Yani sürüş karakteri, fren dengesi, viraj girişi, her şeyi M1 üzerine kurulu. Ama Yamaha son yıllarda istediği sıçramayı yapamadı. Evet, V4 projesi var. Evet, yeni motor geliyor. Evet, Toprak ve Pramac tarafında agresif yatırım yapılıyor. Ama Fabio artık sonuç görmek istiyor. Honda ise tam tersine, 2027 için çok büyük oynuyor. Yeni motor kurallarıyla birlikte, sıfırdan güçlü bir proje kurmak istiyorlar. Ve bu projenin lideri olarak Fabio'yu görüyorlar. Eğer bu hamle gerçekleşirse Honda, Marc Marquez sonrası ilk kez, yeniden şampiyonluk merkezine dönebilir. Şimdi gelelim domino taşlarının en büyüğüne. Pedro Acosta'nın fabrika Ducati'ye geçeceği iddiası. Şu an kulislerde en çok güç kazanan senaryo bu. Bu hamle gerçekleşirse Acosta, Marc Marquez'in hemen yanında yer alacak. Ve açık konuşalım, bu, MotoGP'de yeni bir süper takım demek. Ducati zaten gridin en güçlü motosikleti. Acosta ise genç yaşına rağmen, agresif frenleme, ön lastik kontrolü ve yarış zekasıyla şimdiden, geleceğin dünya şampiyonu olarak görülüyor. Marc artı Acosta ikilisi olursa, diğer markalar için iş gerçekten çok zor. Ama bu transferin bir yan etkisi daha var. Bu koltuk açılırsa, Pecco Bagnaia için Ducati'de yer kalmayabilir. Ve asıl deprem burada başlıyor. Son günlerde en şok eden iddialardan biri şu. Francesco Bagnaia 2027'de Aprilia'ya gidebilir. İlk duyduğunda çılgınca geliyor. Ama mantıklı tarafları var. Birincisi, Ducati için de marka etkisi çok büyüdü. Motor gelişimi, takım önceliği ve medya ilgisi doğal olarak Marc tarafına kayıyor. Eğer Acosta'da gelirse, Pecco için takım içi denge tamamen değişebilir. Aprilia ise tam bu noktada devreye giriyor. Marco Bezzecchi ile zaten güçlü bir temel oluşturdular. Pecco gibi teknik geri bildirimi üst düzey bir sürücüyle, 850 cc çağında, yeni bir fabrika motoru geliştirmek, Aprilia için jackpot olabilir. Bu transfer olursa, 2027'de Ducati ve Aprilia savaşı, sezon başlamadan zirveye çıkar. Çünkü Yamaha artık sadece mevcut sezonu değil, 2027 kurallarını da düşünerek kadro kuruyor. Şu an padokta konuşulan güçlü senaryo şu: Jorge Martin'in Yamaha'ya geçmesi ihtimali. Ciddi şekilde masada. Düşünsene, bir tarafta fabrika Yamaha'da Jorge, uydu takım Pramac'ta Toprak. Bu, Yamaha'nın hem saf hız, hem de teknik gelişim açısından, iki farklı sürüş stilinden veri toplaması demek. Toprak özellikle fren stabilitesi ve arka taraf hissi konusunda, motosikleti çok ileri taşıyabilir. Yani bu transfer zinciri sadece bir koltuk savaşı değil. Aynı zamanda, 2027 V4 Yamaha projesinin temel taşı. Bir diğer sıcak nokta ise, VR46. Son 3 günde gelen haberlerde, VR46'in Fermin Aldeguer için ciddi şekilde bastırdığı konuşuluyor. Bu da Franco Morbidelli'nin koltuğunu tehlikeye sokuyor.
VR46 burada sadece bir takım değil. Ducati'nin gelecek yetenek havuzu gibi çalışıyor. Yani Ducati fabrika koltuğuna Acosta'yı alırsa, genç yıldızları VR46 üzerinden yetiştirmeye devam edecek. Bu da 2027 gridini daha da tehlikeli hale getiriyor. Çünkü Ducati'nin sadece ana takımda değil, arka planda da çok güçlü bir planı var. Şimdi herkes Ducati, Honda ve Yamaha'yı konuşurken, arka planda sessiz ama çok kritik bir takım var. KTM. Çünkü Pedro Acosta merkezli bütün transfer zinciri aslında burada başlıyor. Eğer Acosta gerçekten Ducati'ye giderse, KTM bir anda geleceğinin merkezindeki yıldızı kaybetmiş olacak. Bu durumda iki ihtimal var. Birincisi, Binder etrafında yeni bir liderlik planı. İkincisi ise, Moto2'den çok agresif bir genç yeteneği hızla yukarı çekmek. Ama padokta konuşulan asıl konu şu: KTM yönetimi, Acosta'yı kaybetmemek için, 2027 projesinde ona tam liderlik vermeye hazır. Yani Ducati ihtimali ne kadar güçlü görünse de, KTM son ana kadar bu savaşı bırakmayacak. Ve bu sessizlik, aslında fırtına öncesi sessizlik olabilir. Bir diğer kritik oyuncu, VR46. Birçok kişi VR46'i sadece bir uydu takım gibi görüyor. Ama aslında Ducati'nin gelecekteki yıldız havuzu tam olarak burada şekilleniyor. Şu an en güçlü kulislerden biri şu: VR46, genç isimler için uzun vadeli kontrat zemini hazırlıyor. Özellikle Fermin Aldeguer ve diğer Moto2 yıldızları için 2027 koltuk planı yapıldığı konuşuluyor. Bu neden önemli? Çünkü Ducati fabrika takımına Acosta geçerse, VR46 yeni neslin gelişim merkezi olacak. Yani 2027'de Ducati sadece Marc ve Acosta ile değil, arka planda yetişen ikinci dalgayla da rakiplerini boğabilir. Bu yüzden VR46'in hamleleri, transfer piyasasında sessiz ama ölümcül. Şimdi büyük soruya gelelim. Bu transferler gerçekleşirse en güçlü takım kim olur? Benim görüşüm şu: saf yıldız gücü olarak Ducati hala bir numara. Ama en büyük sıçramayı yapabilecek takım Honda. Fabio gibi bir liderle 850 cc dönemine girerlerse, her şey değişebilir. Yamaha tarafında ise toprak etkisi asla küçümsenmemeli. Özellikle yeni V4 motor gerçekten beklendiği gibi çalışırsa, Yamaha yeniden zirveye dönebilir. Ve işte tam bu yüzden, MotoGP'de şu an yarışlardan çok transferler konuşuluyor. Çünkü 2027 sadece yeni bir sezon değil, yeni bir çağın başlangıcı. Sence en büyük kazanan kim olur? Honda mı? Ducati mi? Yamaha mı? Yoksa Aprilia mı? Yorumlarda mutlaka yaz. Videoyu beğendiysen like atmayı, MotoGP transfer gelişmelerini kaçırmamak için abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz.